Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında ilk başvuru paketinin içine ABD vatandaşı eşten hangi belgeleri alıyoruz ve evliliğinizle ilgili belgeler koyuyor muyuz, koymuyor muyuz? İşte bu konular hakkında konuşacağız. Öncelikle ben son 10 yıldır ABD'de evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları yapıyorum. Bu süre zarfında onlarca çifte evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında yardımcı olma şansı ve mutluluğu yakaladım. Şimdi geçen haftaki videomda sizlere 3 grup belge var demiştim. Birincisi yabancı uyruklu eşten, yani sizden gereken belgeler. İkincisi ABD vatandaşından gereken belgeler ve üçüncüsü de ilişkiyi kanıtlayan belgeler. Bu arada bu videoya devam etmeden önce bu konuda daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci grup belgeler ABD vatandaşından aldığımız belgeler. Öncelikle ABD vatandaşının vatandaş olduğunu ispatlayan belgeleri sunuyoruz. Bunlar genelde ABD pasaportunun kimlik sayfası, ABD doğum sertifikası ya da eğer sonradan ABD vatandaşı olduysa kişi ABD vatandaşlık sertifikası şeklinde oluyor. Bu arada küçük bir tüyo vereyim. Eğer eşinizle beraber yurt dışı seyahatleriniz varsa seyahat ettiğinizi gösteren giriş çıkış damgalarınızı ilişkinizi kanıtlama açısından burada kullanabilirsiniz. Diğer belgeler eşinizin ehliyeti, eşiniz eğer daha önce evlenmiş ve boşanmışsa kesinleşmiş boşanma ilamı gerekiyor ve tabii ki finansal belgeler. Sunulması gereken finansal belgeler ise şu şekilde arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söylemem lazım. ABD vatandaşı eşin Amerika'da son 3 yıldır vergilerini beyan etmiş olması gerekiyor. Eğer etmemişse ve yasal bir sebebi varsa bunu yazılı bir ifadeyle açıklamak gerek. Eğer yasal bir sebebi olmadan vergilerini beyan etmemişse eşiniz, o zaman bu yeşil kart başvurusu yapılmadan önce ABD vatandaşı eşin vergi beyanlarını yapması gerekmektedir. Arkadaşlar bu mutlaka aklınızda olsun. Şimdi bunu dedikten sonra gerekli belgeler şu şekilde. Son 3 yıllık vergi beyanları, ki bunun içine W-2 ya da 1099 denen belgeler de giriyor. Kişinin Amerika'da çalıştığını gösteren belgeler oluyor aslında bunlar. Eşin çalıştığını göstermek için son 6 aylık maaş bordrosu, maaşını gösteren belgeler veya ödeme çeklerini de kullanıyoruz. Eşiniz eğer alabiliyorsa bir işveren yazısı, ki buna employment letter deniyor. Bu employment letter'da da tahmini yıllık maaşı, işe ne zaman başladı, full time mı, part time mı, ne kadar çalışıyor, ünvanı, görevi nedir gibi bilgiler yer almalı. Bunu eşiniz alabilirse çok yardımcı olur başvurunuz açısından. Ayrıca tabii ki sosyal güvenlik kartının kopyasını da ekliyoruz dosyamıza. Bu belgelere ek olarak da eşinizden 2 adet ABD pasaportu formatına uygun vesikalık resim ekliyoruz. Eşiniz geçmişte bir suç işlemişse bu sizin yeşil kart başvurunuzu %98 oranında etkilemez arkadaşlar. Sadece çocuk istismarı durumlarında ABD vatandaşı kişiler yabancı uyruklu eşleri için yeşil kart başvurusunda bulunamıyorlar. Bunun dışında eşinizin cezai durumu sizin Green Card başvurunuzu etkilemez. Eğer siz ya da eşiniz önceden başka bir isim kullandıysa isim değişikliğini gösteren mahkeme kararlarını da dosyanıza ekliyoruz. Şimdi tekrarlarsam, birinci grupta yabancı eşten, yani sizden gereken belgeleri konuşmuştuk. İkincisinde ABD vatandaşından gereken belgeleri konuştuk. Üçüncü grup olarak da eğer elinizde hazırda varsa evliliğinizin ve ilişkinizin gerçek olduğunu, yani aşk evliliği olduğunu gösteren belgeleri ilk başvurumuza ekliyoruz. Burada şunu söyleyeyim yalnız, bu çok uzun bir liste aslında, hatta sınırsız bir liste. Çünkü her çiftin hayatı birbirinden çok farklı. Belgelemesi de tabii ki farklı oluyor o yüzden. Bir formata bağlı kalmaya gerek yok bu aşamada. Ama tabii ki bizim bir listemiz var. Bu konu hakkında diğer bir videoda detaylı olarak zaten birlikte konuşacağız. Ancak bu ilk başvuruda çok detaylı olmasa da fotoğraflarınızı sunabilirsiniz. Ortak kira sözleşmeniz varsa beraber imzaladığınız onu ekleyebilirsiniz.
ortak banka hesabınız varsa onun çıktılarını da koyabilirsiniz. Elinizde sizin gerçek evliliğinizle ilişkin neler varsa bunları ekliyoruz. Yalnız bunları toparlamak çok uzun zaman alabiliyor ve yeşil kart başvurunuzu eminim ki bir an önce başlatmak istiyorsunuz. O yüzden bunları ilk aşamada toparlamanıza çok da gerek yok arkadaşlar. Elinizde ne varsa onları kullanıyoruz. Sonrasında zaten evliliğinizi ve beraber yaşadığınızı kanıtlayan dokümanları görüşme günü yanınızda götürebiliyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Dediğim gibi bu konuda detaylı olarak bir video yayınlayacağım ve orada sizlerle beraber çok daha detaylı olarak konuşacağız. Formlarınız hazır, belgeleriniz hazır, sağlık kontrolünden geçtiniz. Çok şükür her şey yolunda, sağlıklısınız. Güzel vesikalık resimlerinizi çektirdiniz. Ne kaldı geriye? Tabii ki ücret. ABD hükümeti bu yeşil kart başvuruları için ücret alıyor arkadaşlar. İki farklı ücret var burada. Bir tanesi şu anda $535 bir ödeme. Bu ABD vatandaşı eşin dilekçesinin başvuru ücreti. Diğeri de sizin yeşil kart başvuru ücretiniz ki bu da $1225 bugün itibariyle. Bu videoyu çok uzak gelecekte izliyor olabilirsiniz. O yüzden lütfen bu ücretlere sizin başvuru yapacağınız gün USCIS'in yani ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Ofisi'nin internet sitesinden bakın. Çünkü bu ücretler değişebiliyor. Evet arkadaşlar, umarım bu video evlilikten dolayı yeşil kart başvurularında ilk sunduğumuz pakete eklediğimiz belgeleri anlamanıza biraz da olsa yardımcı olmuştur. Eğer yeni bir şeyler öğrendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Evliliğe dayanan yeşil kart başvuruları hakkında sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olursanız her çarşamba akşamı evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında yayınladığım videoları da kaçırmazsınız. Her zamanki gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.